Çok fazla evsiz var. Çabukların arasında işleyen bir adam var. Avrupa'da bir de kedi yok diyorduk, sokak kedisi. Bu nedir böyle? Türk olduğumu öğrenince dedi ondan sonra. Ferzanözpetek. Yani bu mahalle özellikle turistin olmadığı bir mahalle. Asıl Napoli zannedersem buraları. Birisi İsa'ya inanıyor. Birisi Hazreti Muhammed'e inanıyor. Birisi tanrılara inanıyor. Birisi kediye inanıyor. Birisi köpeğe, birisi ineğe. Kimsenin Tanrı'yla işi yok gibi gözüküyor. Regarde là, voilà comment ça monte. C'est beau, c'est magnifique. Regarde cette rue là. Piazza Vanvitelli. Vanvitelli meydanı. Şatodan hemen sonra biraz bir şeyler içelim dedik burada. Oturduk. Kahveydi vesaireydi. Şu çok ilginç burada. Bir şey ısmarladığınız zaman içecek. Yanına bin bir türlü şey geliyor. Küçük pizzacıklar, börek gibi şeyler. Onun dışında 3 ayrı pakette cips, tuzlu krakerler ve farklı böyle galeta şeyler geliyor. Ve bu yetiyor resmen, yani artık doyuyorsunuz yani. Hiç sadece amacınız içmek iken, bir şeyler içmek iken bunlarla doyuyorsunuz. Başka bir yerde yemek yemenize gerek kalmıyor. Bu mahallede güzel olan ne biliyor musunuz? Turistik bir mahalle değil. Yani burada turistik bile olsa zaten hiçbir şey çok aşırı pahalı değil. Kandırmaca yok vesaire yok. Vay. Kandırmaca yok, bir şey yok. Ama yani bu mahalle özellikle turistin olmadığı bir mahalle. Direkt asıl Napoli zannedersem buraları. Herkes kibar. Girdiğiniz kafelerde, restoranlarda. Dil olmasa bile anlaşabiliyorsunuz. İngilizce bile konuşmasalar çeviri yapıp Google'dan anlaşabiliyorsunuz. Gayet de sevecenler. Hani şurada kaç dakikadır yürüyorum, hiç turist falan yok burada. Tipik bir mahalle. Salut le pop. Regarde les pains. Les pizzas 5 €. Burası tabi yukarıda bir mahalle. Şimdi biz merkez istasyona doğru gidiyoruz. Aşağı doğru ineceğiz. İlk geldiğimiz günkü havalimanından sonra taksi dolmuşla indiğimiz nokta olan merkez istasyona, tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Orada biraz mağazalara bakacağız. Vay, regarde les balcons là, les céramiques. C'est beau, le premier. Regarde là le façade là. Yeah. C'est beau là. Sortir avec
Gördüğümüz bütün böyle balkonların, yeni olsun eski olsun bütün apartmanların böyle balkonlarında demirleri dahi görüyoruz. Sıvalar içerisindeki, betonun içerisindeki, bakın her yerden görüyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi bütün bunlar böyle balkonlar vesaire. Yani ana yapıda da bu böyleyse eğer, hani Allah korusun bir deprem falan meydana gelmiş olsa bütün bu yapılar ne hale gelir? Onu soruyorum. Ve bir de yüksek katlı yapılar buraları. Hepsi böyle yani. Şey yok, istisna yok. Nadir. Şuradaki balkonlara bakın. Fileler geçirmişler balkonların altına. Alt taraflara bir şeyler düşmesin diye sanırım. Bütün katlarda koymuşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsinde. Bu garip bir durum. Nasıl bizde biri apartmanı inşa ediyorlar genelde. Böyle bırakıyorlar. Dış yüzeyini ne bileyim sıvalamıyorlar. Efendim ne bileyim boyamıyorlar. Bu da onun gibi bir şey yani, ilgilenmiyorlar. Finikülerle de inebilirdik 2 dakikada. Ama işte bu farklı taraflarını da görebilelim diye yürüyerek iniyoruz genelde. Onun için her ne kadar zor olsa da. Ve böylece buradaki hayatın daha farklı yüzlerini görmüş oluyoruz.
les carreaux de l'époque. Tu vois? Hein? Hı? Terk edilmiş bir kilise. Kapısına dair tuğlalar örmüşler. İtalyanlar ki aşırı Katolik insanlar. Dinlerine bağlı insanlar ama onlarda bile gördüğünüz gibi kiliseler terk ediliyor. Kimsenin Tanrı'yla işi yok gibi gözüküyor. Avrupa'da bir de kedi yok diyorduk, sokak kedisi. Bu nedir böyle? İlginç. Caddenin ortasında, kenarda böyle yatıyor. Allah Allah. Birine mi ait acaba? Ne oldu o? Şaşırdım. Daha önce de bir tane gördüm de. Ama bu caddede yani o sanki birine aitti bu sokakta. Çok ilginç bir mahalle. Evleriyle, sokaklarıyla, dükkanlarıyla. Ardımız hemen Arkeoloji Müzesi Napoli. Daha önce buraya girdiğim için tekrar görmek istemiyorum ben. Görülecek çok güzel şeyler var tabii. Pompei'den falan çıkartılan her şey burada. Yani tekrar girmeyeceğiz açıkçası. Napoli Arkeoloji Müzesi. Napoli kirliliği her yerde, kirlilik, şişeler, plastikler, her şey atılmış. Sol tarafta çavurların arasında yaşayan bir adam var. Tuvalet bulmak da gerçekten çok zor burada. Havuzun etrafındaki battaniyeleri görüyorsunuz. Kurutuyorlar. Evsizler tabii şu köşelerde, parklarda, kıyılarda, köşelerde yatıyorlar. Onları kullanıyorlar. Çok fazla evsiz var Napoli'de. Üzücü bir durum. Apartmanlar arası bir kilise.
Lionel'e sordum. O daha önce Venedik, Milan, kuzey kesimlerine gittiği için İtalya hani oralarıyla aynı mı burası diye. Yok, tamamen farklı diyor. Ben oralara gitmedim. Yani burada fakirlik daha fazla. Göçmen kesim çok daha fazla burada. Nedense. Öyle olunca kalabalık vesaire fakirliği tavan yaptırıyor. C'est beau là. Önceki gelişimde burada karşı tarafta bir tane mağazaya girmiştik Lionel'le beraber. Adamla konuşmuştuk biraz. Ondan sonra Türk olduğumu öğrenince dedi ondan sonra Ferzan Özpetek. Ferzan Özpetek biliyorsunuz İtalya'da yaşıyor, Roma'da. Ve burada filmler çekiyor ve burada çok tanınmış bir yönetmen. Demişti ki Ferzan Özpetek o zaman daha çekmiş miydi çekmemiş miydi tam hatırlamıyorum ama Napoli'nin Sırrı diye bir film yapacaktı ya da yapmıştı, tam emin değilim o zaman. Dedi ki kostümleri için dedi bize gelmişti, buradan bizden almışlardı demişti. 2000 C'était 2018 qu'on était là, non? Evet, 2018'de buraya geldik. Tarihine de bakarım tabii Napoli'nin Sırrı filmine de. Yani kostümlerini o şahıstan almıştı. Öyle bir diyalogumuz olmuştu bu satıcıyla, dükkan sahibiyle. Bu arada ben daha hala bu filme bakmadım. Merak ediyorum. Belki bu akşam bir izlerim onu. C'est beau là, hein? Çok güzel apartman daireleri var burada. Mini balkonlu. Eski apartmanlar ama güzel yani. Bien. Peut-être ils font la pause, les magasins. Oui, comme le temps de siesta ou je sais pas quoi. Şuradaki daire güzel olmalı, şu vitral yer. Çok güzel ya. Tatlış bir yer. Güzel bir semt. Evet. Şimdi bir tane emlakçının önünden geçtik. Acaba burada fiyatlar ne durumdadır diye şeylerin satılık olarak. 55-60 metrekare 2 odalı böyle daireler 55.000'den başlıyor işte. 60.000, 70.000 euro civarında gidiyor. Yani farklı yerlere bakıldığında sanki ucuz gibi. C'est moins cher, non? Oui. Bu eski daireler alınır mı? O da soru işareti. Yani çünkü
çoğunluk burada hep eski apartmanlar. Görüyorsunuz zaten. Hemen bu duvarın ardı Botanik Park. Buraya da başka bir gün gelmeyi düşünüyoruz. Enteresan olabilir yani. Şunu ne Lionel ne ben sevmiyoruz. Her ne kadar yanımıza bir kitap alsak da hani yeni bir yere gittiğimiz zaman tavsiyeler için hani şurayı ziyaret edin, burayı ziyaret edin. Mesela burası için konuşalım. Geldik şimdi finikülere binin diyor. Ne bilmem ne şatosuna çıkın diyor mesela. Bugün onu yaptık. Ondan sonra ne yapıyor? Orada ne var? Başka bir tane seramik müzesi var. Oraya gidin diyor. Şurada bir park var, oraya gidin. Ondan sonra finikülerle tekrar şehir merkezine inebilirsiniz. Herkes oradan hop hop oraya gidiyor. Finikülere binip tekrar şehir merkezine inip otellerine gidiyorlar. Giyiniyorlar, süsleniyorlar. Ondan sonra duşlarını alıyorlar, çıkıyorlar. Yine yemek yiyorlar bilmem ne. Sonra da akşam olunca otellerine dönüp uyuyorlar. Bunu sevmiyoruz biz. Dönüşümüzü yapmadık finikülerde işte dediğim gibi. Bugün gördüğümüz ne gördüysek bugün hani hiçbir şekilde herhangi bir turist buraları görmüyor. Buraları görmeden gezilerini tamamlayıp memleketlerine dönüyorlar. Bu bambaşka bir bakış açısı sunuyor insana. Farklı mahalleleri görmek, gezmek. Bu güzel bence. Lia diyor ki burası diyor Türkiye'den de fena diyor. Hatta Dikili'den de fena diyor. Temizlik konusunda. Gerçekten öyle yani. Her taraf çöp dolu. À droite. Après, le feu rouge. Gerçekten öyle yani. Çöpler toplanıyor bir. İnsanlar hep yerlere atıyor çöplerini. İki. Üstüne üstlük çok tuvalet olmadığı için genel tuvalet hani bizde oluyor her yerde bulunuyor falan ama burada çok fazla olmadığı için insanlar sokakları işiyor. Hop, hani var. Bu da böyle kesik bir koku yaratıyor ortalıklarda. Giysi alışverişini seviyorsanız bu cadde, ki bu cadde direkt merkez istasyonuna çıkıyor, Garibaldi Meydanı'na ve Garibaldi'den şehir merkezine giden ana cadde. Orası da Umberto I caddesi. Bütün buradaki mağazalar gerçekten çok uygun fiyatlı. Hani lüks arıyorsanız dün gezdiğimiz o Chiaia zannedersem mahallelerinde orada bütün lüks markaları buluyorsunuz ama bu iki caddede burada bütün her şey gayet uygun fiyatlı. Ve çok orijinal şeyler buluyorsunuz. Hani nedir? Bizde gittiğiniz zaman alışveriş merkezlerine ya da normal sokaklardaki, gerçi Kadıköy olur, Beyoğlu olur, orada farklı şeyler var ama onun dışında hani hep aynı şeyleri buluyorsunuz ama burada çok farklı şeyler var. Hani stil arayışında olanlar için güzel mağazalar ve uygun fiyatlı mağazalar bol burada. Diyor bir kilise gördü. Oraya girmek istedi. Tişörtler genelde 10 euro civarında burada. Bu sokak, bu caddelerde.
Pantolonlar da işte 15, 20, 25 değişiyor artık. 30 euro. Ama çok 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 değişik şeyler buluyorsunuz. O güzel olan o zaten. Ve deli deşet para harcamıyorsunuz. Hoş. Ben çok bir şey almadım zaten. İhtiyacım da yok. Lionel'le bakınıyorum. Tamam. C'est quoi un automne? Comme ça. İçeride kilisenin tavanı bile böyle düşecek. Aynı dışarıdaki apartmanlar gibi. Çok eski. Ya aslında eski derken öyle eski değil. Yeni yapılar ama tamiri görmeye, bir şey görmeyince yıkılmaya yüz tutuyorlar. Ve içeride böyle bir kesif bir rutubet kokusu mu diyeyim, böyle bir şey, bir garip bir koku var. Hoşlanmadığım. Ve böyle şeyler oluyor ara ara. Meryem Ana, İsa heykeli, çiçekler. Biri de oraya bardağını bırakmış, bir şey içmiş, bardağını bırakmış. Küçük dua etme alanları. Ya da ne bileyim zamanında belki burada bir ölüm bir şey olmuştur. Birisi böyle hayır niyetine gibi yaptırmış oluyor. Ölen kişinin anısına. Bu tip şeyler o kadar çok ki sokaklarda çok rastlıyoruz. Zamanında aslında hiçbir şey değişmiyor. Hani Pompei'yi gezerken orada da sokaklarda böyle o zamanlar tanrılara, birçok tanrıya inanıyordu tabii onlar. Her kıyı köşede böyle tanrı heykelleri, bir şeyler. Şimdi de Hristiyan alemi, Meryem Ana heykelleri, İsa heykelleri. Ne bileyim burada arabaların üzerine konulan yine biz maşallah takarız, yazarız. Bunlar da böyle işte ne bileyim yine koruyucu azizeler bilmem neler. Baktığınız zaman hani inanç sistemlerinde de yani çok bir şey değişmiyor. Birbirinin sadece farklı. Yani birbirinin kopyası hepsi ama birisi İsa'ya inanıyor. Birisi Hazreti Muhammed'e inanıyor. Birisi tanrılara inanıyor. Birisi kediye inanıyor. Birisi köpeğe, birisi ineğe. Ona göre de kendi kutsallarını oluşturuyorlar. 9 euro elbise, 8 euro 99, 8.99 tişört, 13 euro pantolon, 7 euro tişört. Tam karşıda Porto Capuana. Capuana kapısı şehrin girişlerinden biri, eski şehrin. Tepeşkoa. Elbiseler 8.99, 10 euro. Etek 8.99. Gayet şık. Parça parça. C'est original. Hı? Fiyatlar bunlar gördüğünüz gibi. 15, 4, 9, 11, 6, 8. Etek 7.99. Pantolon 14.99. 11 euro. Gömlek. Comme Versace. C'est joli.
999 gömlek. İlk defa gördüm. Elektrikli otobüs. Önce burada görmemiştim. No, no, metti già. Salerno için bilet baktık. 2 gün sonra yok. Biraz o tarafı görelim. Yağmur yakalan. Fiji bastırdı. Yağmur altında efendim, hoşçakalın. Buraya kısıldık kaldık. Görüşmek dileğiyle.